Herkesin kutsalı farklıdır derler. Peki ya o kutsal sandığımız şey aslında bir yanılgıysa? Ya da daha da kötüsü, masumiyet kisvesine bürünmüş, hatta bizzat kurumsallaşmış bir suç aracıysa? Tarih boyunca insanlık, uğruna ölümleri göze aldığı, sınır tanımaz bir sadakatle bağlandığı birçok değere sahipti. Bu değerler, bazen bir inanç, bazen bir ideoloji, bazen de bir lider suretinde karşımıza çıktı. Onları o kadar yücelttik ki, kutsalın sorgulanamaz perdesinin ardına sakladık. Ancak çoğu zaman unuttuğumuz bir gerçek var. Kutsal, onu tanımlayan ve ona anlam yükleyen insan zihninin bir ürünüdür. Ve insan, doğası gereği yanılabilen, manipüle edilebilen, hatta kendi kutsallarını bile kriminal bir araca dönüştürebilen bir varlıktır. İşte bu yüzden kutsalı sorgulamak, ona eleştirel bir gözle bakmak, aslında insanlık onurunun ve ilerlemesinin temel bir şartıdır. Çünkü sorgulanmayan her kutsal, potansiyel bir tehdittir. Bizi kör bir itaat döngüsüne hapsedebilir, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırmamızı engelleyebilir. Videoya geçmeden önce, eğer sinemadan bilime, kitaplardan felsefeye uzanan bu tarz derin yolculukları ve analizleri kaçırmak istemiyorsanız, şimdi kanala abone olabilirsiniz. Hazırsanız, başlayalım. İnsanlık tarihi boyunca bireyler ve toplumlar için birleştirici, anlam verici ve yol gösterici bir güç olarak kabul edilen kutsal kavramı, sadece manevi veya dini alanlarla sınırlı kalmamıştır. Bir ulusun bayrağı, bir ailenin miras bıraktığı bir obje, bir liderin sözleri, bir ideolojinin temel ilkeleri, hatta çağımızda bir marka veya bir teknolojik yenilik bile belirli bağlamlarda kutsal bir nitelik kazanabilir. Kutsal olan, dokunulmaz, sorgulanamaz, eleştirilemez addedilen, aşkın bir güce sahip olduğu düşünülen her şeydir. Toplumsal düzeni sağlamak, ortak bir kimlik oluşturmak ve belirsizlikler karşısında bir sığınak sunmak gibi önemli işlevlere sahiptir. İnsan, anlam arayışında çoğu zaman kendine, kolektif bilince veya doğaüstü güçlere atfettiği bu kutsallıklarla yaşamına bir çerçeve çizer. Bu çerçeve, bireyin kimliğini şekillendirirken, toplumların da ortak değerler etrafında kenetlenmesini sağlar. Ancak kutsalın bu güç veren ve birleştirici potansiyelin ardında, onu suistimal etmeye, çarpıtmaya ve kendi çıkarları uğruna kriminal bir araca dönüştürmeye açık bir kırılganlık da yatar. İnsanlar, tarih boyunca kendi inşa ettikleri bu kutsalların kölesi olmuş, onların adına kan dökmüş, akıl almaz zulümler gerçekleştirmişlerdir. Bir inanç sistemi, bir siyasi doktrin veya bir toplumsal norm, belirli bir grubun gözünde kutsal bir statüye ulaştığında, o grubun dışındakiler ya da o kutsalı sorgulayanlar kolayca düşmanlaştırılabilir, bastırılabilir, hatta yok edilebilir. İşte bu noktada kutsalın özüyle oynanır ve o, birleştiricilikten uzaklaşıp yıkıcı bir güce dönüşür. Peki, bu dönüşüm tam olarak nasıl gerçekleşiyor? Kutsalın saflığının bozulması, onun nasıl kriminal bir örtüye bürünebildiğini anlamak için, tarihin ve edebiyatın karanlık sayfalarına bir göz atmamız gerekiyor. Kutsalın, kendi iç dinamiklerinde barındırdığı bu tehlikeli potansiyel, en net haliyle dogmatizmin, hoşgörüsüzlüğün ve mutlakiyetçiliğin beslendiği ortamlarda ortaya çıkar. Bir düşünce, bir lider ya da bir öğreti sorgulanamaz, değiştirilemez ve mutlak doğru kabul edildiğinde, artık kutsalın kendisi bir prangaya dönüşür. Örneğin, tarihteki Engizisyon mahkemeleri, cadı avları, dini savaşlar veya modern çağdaki totaliter rejimler, kendi kutsal doktrinleri adına akıl almaz zulümler gerçekleştirmişlerdir. İdeolojiler, belirli bir grubun çıkarlarını veya dünya görüşünü mutlaklaştırdığında, kendi kutsal vatan, kutsal lider veya kutsal ırk kavramları altında milyonlarca insanın hayatına mal olan suçlar işleyebilmiştir. Bu tür durumlar, kutsalın özünde yatan anlam ve birleştiricilikten tamamen saparak, bir baskı ve tahakküm aracına dönüşümünü çarpıcı bir biçimde gözler önüne serer. Edebiyat dünyası, bu tehlikeli dönüşümü anlatan birçok çarpıcı esere ev sahipliği yapar. George Orwell'ın 1949 yılında yayımlanan distopik başyapıtı 1984, kutsalın nasıl bir baskı aracı haline getirilebileceğinin en güçlü örneklerinden biridir.
Roman, Oceania adlı totaliter bir devlette geçer ve burada parti adı verilen yönetim, Büyük Birader, Big Brother, figürü etrafında mutlak bir iktidar kurmuştur. Partinin ideolojisi olan İngiliz sosyalizmi, İngsoç, adeta bir kutsal din gibi işlenir. İlkeleri sorgulanamaz, tarihi sürekli yeniden yazılır ve her üyesi için mutlak bir itaat talep edilir. Parti, bireylerin düşüncelerini, duygularını ve hatta hafızalarını kontrol etmek için düşünce suçu gibi kavramları kutsal bir hakikat gibi dayatır. Bu kutsal doktrinin dışına çıkan herkes, partinin kutsal düzenini bozmakla suçlanır ve acımasızca işkencelere maruz bırakılır. Örneğin, romanın ana karakteri Winston Smith, partinin sunduğu kutsal gerçekleri sorguladığında, Sevgi Bakanlığı'nda O'Brien tarafından 225 denilene kadar işkence görür. Partinin bu kutsal dogma dayatması, tamamen kriminal bir yapının sürdürülmesi için kullanılır, bireysel özgürlükleri yok eder, düşünceyi suç haline getirir ve insan onurunu ayaklar altına alır. Romanda çevirmenler ve sayfa sayısı gibi spesifik künye bilgileri verilmese de, Orwell'ın bu distopyası, otoritenin kutsal adı altında nasıl bir şiddet ve manipülasyon makinesine dönüşebileceğini keskin bir dille ele alır. Umberto Eco'nun 1980 tarihli romanı Gül'ün adı da, kutsalın yanlış anlaşılması veya korunması adına işlenen suçları mercek altına alır. Roman 1986 yılında Jean-Jacques Annaud tarafından aynı adla sinemaya uyarlanmış ve William of Baskerville rolünde Sean Connery, Atso of Melk rolünde Christian Slater gibi oyuncularla izleyici karşısına çıkmıştır. Film, 1327 yılında bir Benedikten manastırında geçer ve burada işlenen esrarengiz cinayetleri araştırmaya gelen Fransisken, keşiş William of Baskerville'in hikayesini anlatır. Manastırdaki kütüphane, sadece dini metinlerin değil, antik Yunan felsefesinin ve pagan eserlerinin de saklandığı kutsal bir mekandır. Ancak bu kutsal mekan, aynı zamanda tehlikeli bir dogmatizmin de merkezidir. Manastırın bazı üyeleri, özellikle kütüphanenin yaşlı ve kör yöneticisi Jorge, Aristoteles'in komedi üzerine kayıp ikinci kitabını, kutsal düzeni bozacağı, insanları güldürerek Tanrı korkusunu yok edeceği düşüncesiyle tehlikeli addeder. Bu kitabı okuyanların peş peşe ölmesiyle ortaya çıkan cinayetler, kutsal sayılan dogmatik inançların, bilginin önüne geçmesini ve nihayetinde cinayete yol açmasını çarpıcı bir biçimde ortaya koyar. Jorge'nin eylemleri, kendi kutsal algısını korumak adına bilgiye ve insan hayatına kasteden son derece kriminal bir eylemler zinciridir. Burada kutsal olan, bilginin kendisi değil, bilginin belirli bir yorumu ve kontrolüdür. Bu kontrolü kaybetme korkusu, cinayeti meşrulaştıran bir gerekçeye dönüşür. Paul Thomas Anderson'un 2012 yapımı The Master filmi de, modern çağda kutsal bir hareketin nasıl ortaya çıkabileceğini ve bireyler üzerindeki etkisini de derinlemesine işler. Filmde Philip Seymour Hoffman, The Cause adlı bir hareketin karizmatik lideri Lancaster Dodd'u canlandırırken, Joaquin Phoenix de hareketin içine çekilen travmatize olmuş Freddie Kyle rolündedir. Dodd, kendine özgü bir felsefe ve pratikler bütünü geliştirir. Bu öğreti, Dojos, insanların geçmiş travmalarını aşmalarına ve içsel potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmayı vaat eder. Ancak Dodd'un öğretileri, zamanla sorgulanamaz birer dogma haline gelir ve kendisi de müritleri için adeta yarı tanrısal, kutsal bir figüre dönüşür. Film, Dodd'un kutsal öğretilerinin manipülatif doğasını ve müritleri üzerindeki psikolojik kontrolünü gözler önüne serer. Freddie'nin hikayesi üzerinden bu tür kutsal addedilen liderliklerin ve doktrinlerin bireylerin zihinsel ve duygusal bağımsızlığını nasıl tehlikeye atabileceği, onları nasıl bağımlı ve savunmasız hale getirebileceği işlenir. Bu, doğrudan kriminal bir eylem olmasa da, kutsal kisvesi altında bireylerin iradelerinin elinden alınması ve istismar edilmesi, etik ve varoluşsal açıdan ciddi bir suçluluk taşıyan bir durumdur. Sadece edebiyat ve sinema değil, günümüz dünyası da sürekli yeni kutsallar üretmeye devam ediyor. Ulusal kimlik, tüketim kültürü, teknolojiye olan sınırsız inanç veya belirli bir yaşam tarzı, modern insanın kutsal kabul ettiği yeni putlar haline gelebilir. Örneğin, bir markanın ürünlerine aşırı bağlılık, bir ulusun kendi tarihine ve değerlerine eleştirel gözle bakmayı reddetmesi
veya teknolojik gelişimin her zaman iyiye gideceği yönündeki sorgusuz inanç, modern çağın kutsal dogmaları haline gelebilir. Peki sizce kutsalın bu kadar kolay manipüle edilebilir olması, insan doğasının bir zaafı mı, yoksa toplumsal yapıların kaçınılmaz bir sonucu mu? Düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Kutsalın bu denli tehlikeli bir potansiyele sahip olması, onu eleştirel bir meslekten geçirmenin neden vazgeçilmez olduğunu gösterir. Felsefe tarihi, kutsalı ve değerleri sorgulayan birçok düşünürü barındırır ve bu sorgulama, insanlığın ilerlemesinde kritik bir rol oynamıştır. Friedrich Nietzsche, belki de kutsalın en radikal eleştirmenlerinden biridir. Onun Tanrı öldü ilanı, sadece Hristiyan Tanrısının değil, tüm geleneksel değerlerin, ahlaki sistemlerin ve insanlığın kendine dayanak yaptığı kutsal gerçeklerin artık geçerliliğini yitirdiğini vurguları. Nietzsche'ye göre Tanrı'nın ölümü, insanın kendi değerlerini yaratma sorumluluğuyla yüzleşmesi gerektiği anlamına gelir. İnsan, artık dışsal bir otoriteden, yani kutsal addedilen dogmalardan medet ummak yerine, kendi özünü keşfetmeli ve kendi yaşamının anlamını inşa etmelidir. Bu, Nietzsche'nin üst insan, Übermensch kavramının temelini oluşturur. Kendisi için değerler yaratan, sürünün ahlakından kurtulmuş, yaşamı onaylayan birey. Onun felsefesi, kutsalın sorgulanamazlığını reddederek, bireyin özgürleşmesi ve kendi potansiyelini gerçekleştirmesi için bir çağrıdır. Nietzsche, kutsalın bazen güçsüzlüğün bir maskesi, zayıfların hayatta kalmak için uydurduğu bir yanılsama olabileceğini öne sürer. Böylece, kutsalın sadece iyi ve yüce olmadığını, aynı zamanda bir tür kaçış ve zayıflık sembolü haline gelebileceğini de gösterir. Varoluşçuluk akımı, Jean-Paul Sartre ve Albert Camus gibi düşünürlerle kutsalın dışsal bir dayatma değil, bireysel bir seçim ve sorumluluk alanı olduğunu vurgular. Varoluşçulara göre insan varoluşsal olarak özgürdür ve bu özgürlük bir yandan sorumluluğu, diğer yandan da bir boşluk hissini beraberinde getirir. Sartre, varoluş özden önce gelir derken, insanın önceden belirlenmiş bir özü veya kaderi olmadığını, kendi eylemleriyle kendini tanımladığını ifade eder. Bu, insanın kendi değerlerini, kendi anlamını ve dolayısıyla kendi kutsallarını yaratmak zorunda olduğu anlamına gelir. Dışarıdan dayatılan her türlü kutsallık, varoluşçulara göre bireyin özgürlüğünü kısıtlayan ve onu kendine yabancılaştıran bir prangadır. Camus ise yaşamın absürtlüğünü vurgular. Evrenin insana karşı kayıtsızlığı ve insanın anlam arayışının karşılıksız kalması arasındaki çelişki. Bu absürtlük karşısında bile insan, kendi anlamını yaratabilir ve isyanıyla bir kutsallık inşa edebilir. Varoluşçuluk, insanın kendi varoluşuna anlam katma çabasında, hiçbir dışsal kutsalın ona mutlak bir yol gösteremeyeceğini, her şeyin bireyin kendi özgür seçimine ve sorumluluğuna bağlı olduğunu savunarak dogmatik kutsallıkları doğrudan eleştirir. Immanuel Kant gibi aydınlanma çağı filozofları ise kutsalın rasyonel bir temele oturması gerektiğini savunarak farklı bir eleştiri sunar. Kant'ın felsefesinin merkezinde akıl ve evrensel ahlak yasaları yer alır. O, ahlaki eylemlerin dışsal bir otoriteden veya dini bir kutsallıktan değil, aklın kendi prensiplerinden doğması gerektiğine inanır. Kategorik imperatif, koşulsuz buyruk, adını verdiği ahlak yasasıyla eylemlerimizin genel bir yasa haline gelebilecek şekilde evrenselleştirilebilmesini ve her insanın bir amaç olarak görülmesi gerektiğini vurgular. Yani, insanlar asla sadece birer araç olarak kullanılmamalıdır. Bu perspektiften bakıldığında, kutsal adına yapılan, insanları araçsallaştıran veya evrensel ahlak ilkeleriyle çelişen her türlü eylem sorgulanmalı ve reddedilmelidir. Kant, insanın aklını kullanarak dogmaları aşması ve kendi özerk ahlakını inşa etmesi gerektiğini savunarak, kutsalın körü körüne kabulünü değil, akıl süzgecinden geçirilmesini temel alır. Eleştirel teorinin temsilcileri ise, modern toplumlarda kutsalın nasıl iktidar ilişkilerinin ve ideolojik aygıtların bir aracı haline geldiğini analiz ederler. Theodor W. Adorno ve Max Horkheimer gibi düşünürler, aydınlanmanın diyalektiği üzerine yaptıkları çalışmalarda, aklın kendisinin bile zamanla yeni mitler ve yeni kutsallar yaratarak
baskıcı bir araca dönüşebileceğini öne sürerler. Kutsal, artık sadece dini bir olgu değil, aynı zamanda teknokrasinin, bürokrasinin ve kapitalist tüketim kültürünün dayattığı normlar ve değerler bütünüdür. Bu modern kutsallar, bireylerin eleştirel düşünme yeteneklerini köreltir, onları pasif tüketicilere dönüştürür ve toplumsal değişimi engeller. Eleştirel teori, kutsalın bu yeni biçimlerinin, tıpkı eski dogmalar gibi, bireyin özgürleşmesinin önündeki engeller olduğunu ve sürekli olarak sorgulanmaları gerektiğini vurguları. Sonuç olarak, kutsal kavramı insan deneyiminin ayrılmaz bir parçası olsa da, onun eleştirel bir sorgulamadan muaf tutulması, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde ciddi tehlikeler barındırır. Kutsal addedilen şeylerin yanlış olabileceğini, hatta kriminal bir araç haline gelebileceğini anlamak, insanlık için aydınlanmanın ve ilerlemenin anahtarıdır. Nietzsche'nin değerleri yeniden değerlendirme çağrısından, varoluşçuların bireysel sorumluluk vurgusuna, Kant'ın akıl ve evrensel ahlak ilkelerine olan inancından, eleştirel teorinin modern kutsallara yönelik uyarılarına kadar tüm bu felsefi akımlar, bize kutsalı sorgulama araçları sunar. Gerçek aydınlanma, en değerli gördüğümüz, en kutsal kabul ettiğimiz inançlarımızı bile sürekli olarak eleştirel bir gözle incelemekten geçer. Çünkü sorgulanmayan her kutsal, potansiyel bir puttur ve her put, bir gün insanlığın kendi yarattığı zincir haline gelebilir. Kutsalın insanlığa hizmet etmesi gerekirken, insanın kutsalın kölesi olması trajik bir yanılgıdır ama. Bu yüzden, daima sorgulamalı, düşünmeli ve aklın ışığında kendi yolumuzu çizmeliyiz. Bir sonraki merak yolculuğumuzda görüşmek üzere. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuzdu? Düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı ve videoyu beğendiyseniz destek olmak için beğen butonuna basmayı unutmayın. Ekrandaki önerilen videolara tıklayarak yeni bir incelemeye hemen başlayabilirsiniz. Hoşça kalın.